Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Çok eski zamanlarda, geçmiş zamanların birinde, uzak ülkelerin birinin başında iyi kalpli bir kral ve onun güzeller güzeli, iyi kalpli bir eşi varmış. Bu çiftin tek istekleri bir çocuklarının olmasıymış. Çünkü maalesef uzun yıllardır evli olmalarına rağmen bir çocukları olmamış. Bir gün güzel kraliçe odasında nakış işliyormuş kumaşa. O sırada eline nakış iğnesi batmış ve elinden akan kan kumaşa damlamış. Kraliçenin aklına o an dilekte bulunmak gelmiş ve bizim iyi kalpli kraliçe bembeyaz tene sahip, simsiyah saçlı ve dünyalar güzeli olan bir kızının olmasını istemiş. Bu olaydan aylar sonra kraliçenin dileği gerçek olmuş ve kraliçe doğum yapmış. Aynı dileğinde olduğu gibi bembeyaz tenli, simsiyah saçı olan güzel bir kız çocuğu doğurmuş. Bu kız çocuğunun adına da Pamuk Prenses demişler. Kızlarının doğumu ile çok mutlu olan kral ve kraliçe maalesef bu mutlulukları uzun süre yaşayamamışlar. Çünkü bizim iyi kalpli kraliçemiz yakalandığı kötü bir hastalıktan dolayı kısa sürede hayatını kaybetmiş. Karısının ölümüne çok üzülen kral, küçük kızının olmasından dolayı küçük kızının bakılması için hemen bir evlilik yapmış. Ve evlendiği kişi tabii ki yeni kraliçe olmuş. Yeni kraliçe çok güzelmiş ancak bunun yanında büyük de bir kibiri varmış. Kraliçe kendisinden başka hiç kimsenin güzel olmasını istemiyormuş. Güzelliğine düşkün olan kraliçe her gün odasında bulunan aynasının karşısına geçer ve "Ayna ayna söyle bana, var mı benden daha güzeli bu dünyada?" dermiş. Aynanın cevabı ise "Sizden daha güzeli yoktur kraliçem" olurmuş. Bu söz kraliçeyi çok mutlu edermiş. Böylece yıllar geçmiş. Bizim Pamuk Prenses büyümüş ve çok güzel bir genç kız olmuş. Kraliçenin ise yaşı ilerlemeye başlamış. Ama yine de aynanın karşısına her gün geçip aynı soruları sormaya devam etmiş. Bir gün yine aynanın karşısına geçip aynı soruyu tekrarlamış. Ama o gün farklı bir cevap almış. Ayna kraliçenin sorusuna "Siz de güzelsiniz ama Pamuk Prenses sizden daha güzel" diye cevap vermiş. Bunun üzerine kraliçe küplere binmiş, çok sinirlenmiş. Çünkü kimsenin kendinden daha güzel olmaya hakkı yokmuş. Bunun üzerine çok düşünmüş ve prensesi yok edebilirse en güzelin yine kendisi olacağını düşünmüş. Hemen bunun için bir plan yapmış. Planını gerçekleştirmek için bir avcı bulmuş ve ondan prensesi ormana götürerek öldürmesini söylemiş. Ayrıca avcıdan prensesi öldürdüğüne kanıt olarak ciğerini ve kalbini getirmesini söylemiş. Avcı Pamuk Prensesi ormana götürmüş. Ancak onun hem güzel olması hem de ağlaması avcıyı çok etkilemiş. Bunun üzerine avcı Pamuk Prensesi öldürmekten vazgeçip ona üvey annesinin yaptığı planı bir anlatmış ve Pamuk Prenses'in kaçıp gitmesini söylemiş. Pamuk Prenses kaçıp giderken
bizim avcı da kraliçeye prensesi öldürdüğünü kanıtlamak için ormanda bir hayvan öldürmüş ve onun kalbiyle ciğerini alıp kötü kraliçeye götürmüş. Kraliçe Pamuk Prenses'ten kurtulduğunu sanıp ve tek güzelin kendisi kaldığını düşünüp mutlu olmuş. Bizim Pamuk Prenses ise ormanda korkuyla dolaşmış, gezmiş. En son ağaçların arasında şirin mi şirin bir ev çıkmış karşısına. Evin sahiplerinden yardım isteyeceğini düşünerek kapıyı çalmış ancak kapıyı kimse açmamış. O sırada evin kapısının açık olduğunu fark edince eve girmiş prenses. Karnı da çok aç olduğu için evdeki yiyeceklerden yiyip uykusu geldiği için evde uyuyacak yer ararken 7 tane yatak olduğunu fark etmiş. Biraz şaşırmış ama yine de uykusu geldiği için pek bir şey düşünmeden yatağın birisine uzanıp uyumuş. Prensesin bulduğu ev madende çalışan 7 cüceye aitmiş. Ve akşama doğru cüceler madendeki işlerini bitirip evlerine dönerlermiş. Eve döndüklerinde evlerinde bir yabancı olduğunu fark etmişler ama onun güzelliği karşısında da onu hiç uyandırmak istememişler. Sabah gözlerini açan Pamuk Prenses cüceleri görünce çok korkmuş. Çünkü daha önce bu kadar cüceyi bir arada görmemiş. Ama cüceler bizim Pamuk Prenses'le konuştuklarında Pamuk Prenses'in bütün korkusu geçmiş. Ve cücelerden evlerinde kalması için izin istemiş. 7 cüce kendi aralarında küçük bir toplantı yapmışlar ve Pamuk Prenses'in evlerinde kalmalarına izin vermişler. Artık Pamuk Prenses bu 7 cücenin evinde kalacak ve onların evini temizleyecek, çamaşırlarını yıkayacak ve birbirinden güzel, leziz yemekler yapacakmış. Pamuk Prenses de kendisine bir ev bulduğu için ve bu birbirinden iyi 7 cüceyle karşılaştığı için çok mutlu olmuş ve onların bütün isteklerini kabul etmiş. Sonraki günler hep böyle geçmiş. 7 cüce sabah kalkıp kahvaltı yaptıktan sonra hep beraber madene çalışmaya giderlermiş. Pamuk Prenses de evde temizlik işleri ve yemek yapmakla uğraşırmış. Sadece 7 cüceler değil, ormandaki hayvanlar da Pamuk Prenses'i çok sevmişler. Ama maalesef günlerden bir gün bizim kötü kalpli kraliçe yine aynaya aynı soruyu sorduğunda aynanın cevabı karşısında şok olmuş. Pamuk Prenses sizden daha güzel kraliçem diye cevap aldığında hemen ikinci bir plan yapmış ve bu defa prensesi kendisi öldürmeye karar vermiş. Yaşlı kadın kılığına giren kötü kalpli kraliçe ormanda Pamuk Prenses'in yaşadığı yeri bulmuş ve bir türlü Pamuk Prenses'in kapıyı açmasını sağlayıp getirdiği zehirli elmanın tadına bakmasını sağlamış. Pamuk Prenses karşısındaki insan sırf yaşlı olduğu için ona güvenmiş, evin kapısını açmış, hatta getirdiği güzel elmanın tadına bile bakmış ama kötü kalpli kraliçe planını bir güzel yapıp Pamuk Prenses'in bayılmasına sebep olmuş. Akşam olduğunda madenden dönen 7 cüce Pamuk Prenses'in baygın halde evin önünde olduğunu görünce çok korkmuşlar. Önce
Pamuk Prenses'in öldüğünü sanan 7 cüceler daha sonra onun ölmediğini ama uykulu bir halde olduğunu anlamışlar. O yüzden evlerinin önünde güzel bir yatağa yatırmışlar. Uzun zamanlar geçmiş, günler geçmiş ama Pamuk Prenses hala uykusundan uyanamamış. 7 cüceler bu duruma çok üzülmüşler. Tam ümitlerini kesmişken ormandan geçen yakışıklı bir prens Pamuk Prenses'i görür görmez ona aşık olmuş ve gelip 7 cücelere durumun ne olduğunu, kendisinin bir şey yapamayacağını sormuş. 7 cüceler durumu anlattığında da prensesi saraya götürüp onu iyi edebileceğini, sarayında bulunan şifacıların mutlaka bu duruma bir çözüm bulacağını söylemiş. 7 cüceler de prensin bu isteğini kabul etmişler. Prensin adamın kolları arasında saraya doğru yola çıkmış. Çok uzun sürmeyen bir yolculuktan sonra prensin sarayına varmışlar ve sarayda bulunan şifacılar hemen Pamuk Prenses'e bir panzehir hazırlayarak elmada bulunan zehirin etkisini yok etmişler. Pamuk Prenses gözlerini açtığında ilk gördüğü kişi yakışıklı prensmiş ve hemen o anda prense aşık olmuş. Günler geçmiş. Pamuk Prenses ve yakışıklı prens evlenmişler. Ve düğünlerine 7 cücelerle birlikte üvey anneyi ve kral babasını da çağırmışlar. Düğünde üvey annenin yaptığı kötülükler karşılıksız kalmamış. Prensin adamları üvey anneyi yakalayıp çok uzak ülkelerden birine sürgüne göndermişler. O günden sonra da kral baba, Pamuk Prenses ve yakışıklı prens ile beraber 7 cüceler mutlu mesut bir hayat yaşamışlar. Keşke gerçek hayatımızda da kötü insanlar yaptıkları kötülüklerin sonucunu hep görseler. Masalımız burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Birisi masalı dinleyenlere, birisi güzeller güzeli, iyi kalpli Pamuk Prenses'e, biri de masalı anlatana.